Hitoshi, Orta Çağ döneminde Japonya'da yaşayan genç bir samuraydı. Kurumsal bir lordun bünyesinde tam zamanlı olarak çalışmaktaydı. Yol yoktu ama yemek vardı. Aslında işini çok da sevmiyordu. Onun hayali bir tapınakta motivasyon koçu olmaktı. Instazoku'dan hashtag işe koşarak git paylaşımlarını gördükçe morali her gün daha da bozuluyordu ama aksatmadan bu paylaşımları takip etmeye de devam ediyordu. Hitoshi bir gün doğumunda Sensei ile birlikte meditasyon yaparken ustası ona atalarının az bilinen öğretileri ışığında kadim sırlar ve hayat felsefeleri fısıldıyordu. Bu dünyada zenginlikten çok daha önemli şeyler olduğunu düşünerek güneşin doğuşunu selamlayan böceklerin sevgi dolu seslerini huzur içinde dinliyordu. Ama aniden aklına bir şey geldi. Krediyi ödemeyi unuttun. Sonra dünyevi problemlerini sırayla hatırlamaya başladı. Çocuğun okulu bu sene ne kadar zam yapacak acaba? Ev sahibine de zühre kadar zam teklif etsem acaba kabul eder mi? Bir kredi çekip bütün borçları birleştirsem daha mı rahat öderim? Samuray maaşı yıldan yıla değer kaybetmişti ve artık geçinmekte zorlanmaktaydı. Acaba ninjalık sınavlarına mı hazırlansam diye düşündü. Artık sektörde ninjalar daha çok rağbet görmekteydi çünkü gizlilik önemliydi. Ya da ticarete mi atılmalıydı? Belki de 5. nesil sakeci açmalıydı çünkü fiyatlara rağmen bütün mekanlar doluydu. O değil de C kuşağı çok bozdu diye düşündü. Tapınaktaki bir bilgisayardan Twizaka'ya girdi ve yatırım araştırmaları yapmaya başladı. Hemen karşısına 100.000 Ronin takipçisi olan bir kripto fenomeni çıktı. Bu kadar kişi yanılıyor olamaz diye düşündü ve tavsiyelerini incelemeye başladı. Sonra kripto fenomeninin bu coin 100x yapacak paylaşımını gördü ve gözleri parladı. İşte bu kadardı. Artık o da Instazoku'dan hashtag Freedom is Luxury paylaşımları yapabilecekti. Artık tam zamanlı samuraylıktan istifa edebilir ve hayalini kurduğu hayatı yaşayabilirdi. Ama öyle uzun uzun beklemeye niyeti de yoktu. Hemen olmalıydı. Öyle 2 kat 3 kat da kurtarmazdı. 100 kat olmalıydı ve hemen olmalıydı. Neyse ki zengin olmak için fazla zamanı olmayan kişiler kullanabilsin diye kaldıraçlı işlemler artık icat olmuştu. Ninja Token, adı pek duyulmuş bir kripto para olmasa da sosyal medyada gördüğü fenomene güveniyordu. 10 altın birikimi vardı ve 100 katlı kaldıraçla artık yatırımını yapabilirdi. Hemen ertesi günü Ninja Token %20 kazanç sağlamıştı. İşte bu kadar basitti. Hitoshi piyasayı çözmüştü ve artık o bir yatırım uzmanıydı. Bilgeliklerini paylaşabilmek için hemen o da bir Twizaka hesabı açtı. Sabitlediği ilk gönderi ise belliydi. To the Moon. Kripto forumlarında Finansal Özgürlük Samurayı ismiyle mesajlar yazmaya başlamış, hemen kendi Telezumi grubunu da kurmuştu. Artık bol bol tavsiyeler veriyordu. Asla ama asla yanılmıyordu çünkü piyasalar düşerse her düşüş yeni bir alım fırsatı ve piyasalar çıkarsa da yine bildim, şaşırdık mı? Elbette hayır diyordu. Daha çok yatırım yapmaya karar verdi. Felsefe aslında basitti, dipten al zirveden sat. Bir dağın tepesinde meditasyon yaparken bir gözü de piyasalardaydı. Tüm birikimleriyle zaten yatırım yapmıştı ama yetmezdi. Daha çok yatırım yapabilmek için bankaya gitti ve kredi skorunun el verdiği tüm limit kadar kredi çekti. Artık hakkında konuşmaktan en çok keyif aldığı şey piyasalardı. Anlattığı şeylerden tek kelime anlamayan arkadaşları, berberi, köşedeki manav herkes yatırım yapmaya karar verdi. Soranlara da kanka kesin 100 kat yapacak diyordu. Uzak bir diyarda Kraliyet Kalesi'nde Kral Zelon, Shogun Coin'e yükseliyorum yazan bir ferman yayımlar. Piyasalar coşmuştur. Hitoshi'ye ısmarlanan yemeklerin ve içkilerin haddi hesabı yoktur. Hitoshi tapınakta bu daha başlangıç altcoin rallisine devam diye şarkı söyleyerek hunharca dans etmekteydi. Hitoshi ertesi sabah uyandığında güneşin kıpkırmızı doğduğunu fark eder. Gece kan dökülmüş olmalı der. Hemen haberleri açar. Uzak bir diyarda feodal ekonomik diktatörler faiz artışı yapmışlardır ve piyasalar şelale olmuştur. Kaldıraçlı işlem yapanların tüm birikimleri de buharlaşmıştır. Yatırımcılar panik halinde Twizaka'ya ve Telezumi'ye bakıp neler olduğunu anlamak istemektedirler. Hitoshi kendini sakinleştirmeye çalışır ve gerçekliği inkar eder. Soru soranlara da kuyruğu dik tutmak istemektedir. Hemen bir gönderi paylaşır. Hafif bir düzeltme oldu, kesin longları patlatıyorlar. Bu iyiye işaret. Keriz silkeliyorlar. Malınızı kaptırmayın. Yine gelecek Yılanoğlu der. Tüm birikimlerini sıfırlamıştır. İşin kötüsü artık bankalar kredi de vermemektedir. Artık bu piyasayı çözdüm der.
Kaldıraç bana göre değil. Katanasını rehinceye vererek borçlanır. Artık akıllanmıştır, kaldıraçla işlem yapmayacaktır ve o bir spotçudur. Satmadığım sürece asla zararda olmayacağım der. Geleceğin altcoin'lerde olduğuna inanmaktadır ve dipten al felsefesiyle tüm borçlandığı tutarla Wasabi Coin alır. Wasabi Coin bir hafta içinde %90 değer kaybeder. İşin kötüsü artık katana da gitmiştir ve borçlanarak maliyet düşürme şansı da kalmamıştır. Ama Wasabi Coin'e inancı tamdır. Balinalar long squeeze yapıyor olmalı diye düşünür. Ama birkaç saat sonra Wasabi Coin delist edilir, artık tam anlamıyla sıvamıştır. Hemen Twizaka hesabını ve Telezumi grubunu kapatır. Yeni bir kullanıcı adı alarak teselliyi başka Telezumi gruplarında arar. Kendisinden daha kötü batan kişilerin sıkıntılarını okudukça rahatlar, tek batan kendisi değildir. Para kaybetmedim, tecrübe kazandım diye düşünür. Dipten al, daha dipten sat. Kripto bana göre değil, akıllandım. Zaten katana da gitti, onur bozuldu. Artık harakiri yapmaktan başka çaresi kalmamıştır ama artık bir kılıcı da yoktur. Tuzlukla denemeler yapar ama işe yaramaz. Neyse, sabah kalkınca bir şeyler bulurum der. Gece rüyasına bilgeler bilgesi, kripto ustası girer ve ona piyasanın tüm sırlarını anlatır. Sabah kalktığında unutmamak için Hitoshi bütün bu sırları kaydetmelidir. Gelecekteki insanların daha akıllı olacaklarına inancı tamdır ama yine de öğrendiği tüm bu sırları bir parşömene yazar. Bu parşömen hem kendisine hem de gelecek yüzyıllar boyunca insanlara ulaşacak ve onlara ışık olacaktır. Ama kötü kalpli büyücü Satoshi gece Hitoshi'nin evine girerek parşömeni yakar. Sabah kalktığında Hitoshi hem rüyasını hatırlamamaktadır hem de ne yapacağını bilememektedir. Bir yandan eşten dosttan saklanmak istemektedir. Ama bir yandan da artık akıllandığını düşünerek bu bilgeliğine ziyan olacağını düşünür. Ve aklına bir fikir gelir. Acaba Only Fushimi hesabı mı açsam?